Eldivene reflektif baskı nasıl yapılır? Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Bugün evden sizlere bir video hazırladım. Bildiğiniz üzere korona yüzünden evde kal diyoruz. Mecburiyetten tabii güvenlik önlemleri virüsün yayılmasını minimumda tutabilmek için haftada sevkiyat için sadece 2 gün ofisimizi ve depomuzu açıyoruz. Kalan günlerde evden çalışıyoruz. Ne yapalım dedik, evde otur. Sonuçta biz sevkiyat yapan bir firmayız. Üretimi durdurmamak lazım. Ben de bir tane plotter, bir tane pres kaptım, eve getirdim. En azından buradan bir şeyler üretelim, yeni videolar çekelim dedik. Bu arada internetten de devamlı yeni ürün araştırması yapıyoruz. Çok güzel şeyler bulduk bu arada. Lafı daha uzatmayayım. Konumuz bugün zaten içinde hafif bir reflektif baskı vardı. Böyle spor tarzı bir eldivene reflektif baskı nasıl yapılır? Sizin için bir yıldırım deseni ayarladık. Reflektifte çok güzel oluyor. Böyle ışık yansıyınca yıldırım çakmış gibi gözüküyor. İlk önce onu plotter'da keselim. Sonra preste yapalım. Eve tabii 70 kiloluk premium presi getirmedim. Ufak olan Eco presi getirdim. Fark ettiyseniz öksürük de hala tamamen geçmedi. Bel de tam düzgün değil. Hala yamuk hareket ediyorum. Çok düzgün takmaya gerek yok. Ne de olsa ufacık bir parça keseceğiz. Açalım plotter'ımızı. Evet, çok dümdüz takmaya uğraşmadım. Zaten ağzı da çok yumuk. Kestiğimiz şey de çok zor kesilecek bir şey değil. Bakalım ayarımız neydeymiş? 70, bu ince bir ürün, kurtarır ama ben 80 yapayım, garanti olsun. Yine son sürat keseceğiz ve bilgisayarımızı bağlayalım. Evet, şu sol üstte gördüğünüz şimşek işaretini kestiriyoruz. Kes diyelim. Her şeyimiz seçili. Ayıklama çerçevemiz hazır. Kes komutunu verdik. Son OK tuşuna basmayı unutmuşuz. Evet diyoruz. Kesim işlemimiz bitti. Şu kabloyu aradan bir çıkartalım. Ayağımıza takılmasın. Şöyle kenara koyalım. Evet, tamamını çıkartmaya gerek yok. Şu kestiğim parçayı alacağım. Bu makinede kalan yerleri de çok rahat zaten. Yeni işler kestirtebiliyorsunuz. O parçalar, şuraları falan hiç sorun olmuyor. Onu kesmeden bile şu iki ayağı kullanarak oraya çıktı yapabileceğiz. Belim biraz ağrıdığı için oturdum. Şimdi oturarak devam edeceğim. Zaten ayıklama da oturarak daha rahat yapılıyor. Ama ufak bir arada tüyo vereceğim. Bugüne kadar bu kesiciler hakkında çektiğimiz videolarda hep rulo nasıl takılır, basınç ayarı, bıçak ayarı, hız ayarı vesaire onları gösterdik. Çok önemli bir ayar daha var. Offset ayarı. Bu ayarı %99 herkes atlar. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmez. Bir sonraki videomuzda, onu da yarın ofise gideceğim Perşembe. Cuma günü evden bir aksilik olmazsa offset ile alakalı o videoyu da çekip montajlayıp en kısa zamanda yayınlarım. İşimize geri dönelim. Ama o videoyu kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine tıklarsanız yayınladığımızda YouTube sizi bilgilendirir. Çok kısa bir sürede 3000 aboneyi geçtik. Desteğiniz için de çok teşekkür ederiz. Lafı bırakalım, soymaya başlayalım. Kullandığımız ürün gümüş rengi değil de gri renk reflektif folyomuz. Kore değil, Çin malı ama kaliteyi daha da geliştirdik. Çok daha iyi detaylar kesip çok daha kolay ayıklayabiliyorsunuz. Zaten bu yıldırım örneğinde de göreceksiniz. Bayağı güzel detaylar kestirdik. Ayıklama işlemimiz bitti. Size yeni iyileştirilmiş Eco reflektif folyomuzun ne kadar detaylı kesilebildiğini yakın çekimden gösterelim. Tabii kesenin hakkını da yememek lazım. Bizim yeni Printek plotter'lar bu kesimi en yüksek hızda yaptı.
gerçekten beklentimizin 2 üründe çok üzerinde performans gösteriyor. Biraz yakın çekimden bu detayları size göstereyim. Sonra da uygulamaya geçelim. Ses tam gitti ya. Yakın çekimde parmağımı da özellikle getiriyorum ki daha rahat anlayın diye. Gerçekten inanılmaz küçük detaylar kestik. Bu arada taşıyıcıdaki çizikler sizi yanıltmasın. Onlar taşıyıcının üst ilacındaki çizikler soyarken oluyor. Kabartmalı gibi gözüken gri parçalar reflektif folyo. Tabi yapışkan tarafı olduğu için burada yansımaz. Neredeyse parmak izimin çizgileri kadar detaylar mevcut. Bu şimşek, artık dalları denmez neyse, nasıl parmaklara uydurdun derseniz bunu elimde gözükeceği şekilde ilk önce giydim. Tam yukarıdan fotoğrafını çektim. Ebadını ölçtüm. Sonra programda bu fotoğrafın üzerine şimşeği yerleştirip birazcık sağ soluyla oynadım. Baskı yaparken de dikkat etmemiz gereken bir nokta, buraları daha kalın yastık kullanalım. Sevgili eşimden yastık isteyeyim. O da artık benim videolardan öğrendi. Normal baş yastığı getirmeyecek. Transfer yastığı getirecek. Basıncını ayarlayacağız. Tabii ilk bir basınç ayarlayalım. Gayet güzel. Şimdi ele giyince biraz esniyor bu. Dolayısıyla yerleştirirken ona göre yerleştirmek lazım. Kaymaması için de isterseniz kupalarda kullandığımız bandı kullanıp biraz bantlayabiliriz. Bir deneyelim. Düzgün yerleşebiliyorsa hiç o bantla uğraşmayız ama garanti olsun ya, bantlayalım. Şimdi eldivenimizi yerleştiriyoruz. Demin ters koymuşum, o yüzden yerleştiremiyormuşum. Ayaklanıp düzelttim. Kılığımış, ışık yansıyor. Gayet güzel gözüküyor. Aslında daha bantlamaya da gerek yok. Evet. 150 derece 15 saniye presliyoruz. Evet. Reflektör sıcak soyulmuyor. Hafif ılınması, hatta tam soğuması gerek. Ben biraz nerelere, bir yerlere, yüzeylere yapıştıralım. Biraz soğutmayı deneyelim. Presle işimiz kalmadı. Kapatabiliriz. Bayağı sıcak bastırdı bana çünkü. Şöyle. Daha otur kalk yapmayalım. Kabloları onlar bunlar kadraj ayarlı. Şöyle hafif soğutalım. Olmadı bu arayı ben biraz kısaltırım. Evet, tamamen soğudu. Üst tarafını alalım. Daha soğuk burası. Eldiven üzeri reflektif şimşek baskımız hazır. Şimdi isterseniz bunu flashlı nasıl gözüktüğünü bir test edelim. Eldiveni giydim, ışıkları kapattık. Şimdi eşim flaşı açıp videoya devam edecek. Evet, gördüğünüz üzere şu anki hava karanlık değil. Saat daha 5'i çeyrek geçiyor. Sadece bulutlu, böyle pis, kasvetli bir hava var. Evin ışıklarını kapattık. Flaşı açtık. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Daha önce bahsettiğim üzere şurada ufak bir touch yazısı da vardı, reflektif. Şimdi kalanı flash şeklinde. Hoş, flash yukarıdan gelir. Şöyle göstereyim. Sanki flash çakıyormuş gibi oldu. Eşim uyardı. Flash çakıyor gibi değil, şimşek çakıyor gibi demem gerekiyordu tabii. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir baskı oldu. Özellikle gözüksün diye bu elle konuşuyorum. Bildiğiniz üzere bir süre daha evden videolar çekeceğiz. Korona serimizin ilk videosuydu. Kendinize lütfen dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Sağlıklı yiyin. Evde kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.